Koleksiyonumun en yeni ve en tatlı üyesiyle tanışın. Bu minik arı kahvenizi ve takılarınızı aynı anda koruyacak. Kurbağalar masamızı süsledi, ördekler neşe kattı, tavuklar yerini çoktan aldı. Ama kediyle başladığımız o hem bardak altlı hem takı tutucu konseptini siz bambaşka sevdiniz. O zaman koleksiyonun en yeni ve en çalışkan üyesine merhaba diyelim. Artık hem kahveniz hem de en sevdiğiniz takılarınız ona emanet. Pamuklu iple denemek isteyenler oldu. Tek kat iple yapsak diye soranlar oldu. O zaman ben de dedim ki arı modelimiz bu hususları neden dikkate almayalım. Atölye Masal'dan ben Gülay. Herkese merhabalar. Bugün sizinle hem bardak altlı hem takı tutucu keyifli bir arı çalışıyoruz. Arıyı örerken taban kısmını tek kat pamuklu iple öreceğim. Tığ olarak 2 milim tığ kullanacağım. Makasım olacak. Elyaf kullanmayacağız. Çiçek teli kullanacağım. İstediğiniz kalınlıkta kendiniz de tel seçebilirsiniz. Gözler 5 milim. Kafa içini doldurmuyoruz. Tabanda herhangi bir başka ek malzeme kullanmayacağız. Göstereceğim muntazam kenar tekniğiyle bakın sanki içerisinde sert bir parça varmışçasına bir doku elde edeceksiniz. Taban kısmında da kullandığım teknikle arı için gayet uygun bir model çalışmış olacağız. Ayrıca kendi hızınızda ilerleyebilmeniz için de tarifi detaylı olarak bir kitapçık haline getirdim. Dilerseniz PDF dosyanızda alarak video destekli aksesuarlarınızı örebilirsiniz. Kanalımda tarif kulübü üyeleri kitapçıklara ücretsiz ulaşıyor. Katıl butonundan üye olarak siz de aramıza katılabilirsiniz. Malzemeleriniz ve siz hazırsanız hadi gelin başlayalım. Sarı renk ipimle parmağımdan şöyle dolayarak sihirli halkamayı oluşturuyorum. İpimi kilitliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Halkanın içinden ikisini bir örüyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. 3 ilmeğim var. İkisini bir örüyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Halkanın içerisine 12 tane ikili trabzan dolduruyoruz. Şimdi siyah renkli ipimize nasıl geçeceğiz? İlmeklerimizi nereden almalıyız? Detaylarını adım adım göstereceğim. Son ilmeğimi tekrar açıyorum. Tığımda 2 ilmeğim var. Siyah renkli ipimi alıyorum. 2 ilmekten geçiriyorum. İplerimin uçlarını çekiyorum, sıkıştırıyorum. Şimdi bu ilk aradan bu iplerimi de arada yürüterek alıyorum. Bir ilmek kaydırma yapıyorum ve kilitliyorum. 1-2 zincir. Tığımın başına doluyorum. Aynı yerden bakın ilmeklerin arasından uzun ipimi bırakıyorum. Bunu örmeye devam edeceğiz. Kısa iplerimi yürüteceğim. İkisini bir. Aynı yere ikisini bir. Şimdi bakın bir sonraki ilmekten ikisinin tam arasından tepesine batmıyorum. İkisinin arasından tığımın ucunu gönderiyorum. İpimi alıyorum. İkisini bir örüyorum. Her ilmek arasına 2 tane çalışıyoruz. Sayımızı 24'e çıkartıyoruz. Bakın şimdi bu şekilde yıldız yıldız görüntüler elde ettik. Tekrardan söküyorum. 2 tane ilmeğim var. Sarı ipimi ilmeklerin içinden geçiriyorum, sıkıştırıyorum. Şöyle ilk trabzanların tepesinden alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Bir tane kilitliyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Şimdi bir geriden yani döndük geldik. En son yaptığımız ilmekten bakın tığımı sağından girip solundan çıkartıyorum. Bunu yaparken şuradaki sarı ilmeği de alıyorum. Şöyle öne çıkartıyorum. Arkadaki görüntünün de pürüzsüz olması için. İpimi ilmeğimin etrafından doladım getirdim. İkisini bir. Şimdi hemen dibine bu siyah ipi bırakıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir. Şimdi burada arttırma yapmış olduk. Bir sonraki aradan bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki trabzandan sağından solundan şöyle dolayarak alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hemen dibine bir tane daha ikili trabzan çalışıyorum. Bir sonrakine bir tane yapıyorum. Bakın grup grup çalışacağız. Şimdi hemen buradakinin sağından solundan aldım, çalıştım. Hemen dibinden bir tane ikili trabzan. Şimdi bir tane ikili trabzan bir sonrakine
Buradaki trabzandan önden alarak örüyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Şimdi tamamladığımızda elimizde toplamda 36 tane ikili trabzan olmuş oldu. Sonuncusunu açıyorum. Siyah ipimi alıyorum. Tekrar bir üst sıraya geçiş görelim. Alıyorum, kilitliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı aradan tığımı geçiriyorum. Şu arkadaki siyah ipimi de alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu önünden ördüğümüz trabzanı yine önünden öreceğiz. Tığımı arkaya geçiriyorum. Bu ipimi de alıyorum. Trabzanın diğer tarafından çıkıyorum ve önden örüyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hemen dibine bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine bir sonrakine bir. Toplamda 2 tane tek çalıştık. Şimdi yine önden çalışıyorum. Dibine batıyorum. Arttırma yapmış oldum. Bir tane örüyorum bir sonrakine. Bir tane örüyorum bir yandakine. 2 tane ördüm. Şimdi önden çalışıyorum. Bir tane dibine batacağım. 1 2 öreceğim. Trabzanın önünden öreceğim. Hemen dibine batacağım. 1 2 öreceğim. Trabzanın önünden öreceğim. 12 kez bu işlemi tekrar edeceğiz. Şimdi bu sırada sayımızı arttırmıyoruz. İlk aradan iplerimin arkasından bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu siyah ipimi bırakıyorum. Bir sonraki aradan sarı ipimi şöyle alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi önden çalıştığım ilmeğe geldim. Onun üzerinden bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi dibine batmayacağız. Bir önceki sıralarda tam dibine batmıştık. Burada batmıyoruz. Bir sonrakinden bir tane ikili trabzan. Geçiyorum yandakinden, bir sonrakinden ikili trabzan. Bir sonrakinden bir ikili trabzan daha. Dibine batmadım. 1, 2, 3 tane çalıştım. Şimdi trabzanın önünden alıyorum. Bir tane çalışıyorum. Dibine batmıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan, birinci, bir sonrakine ikinci, bir sonrakine üçüncüyü batıyorum. Ve önden alarak modelimi çalışıyorum. Dönüp geldiğimizde trabzanın önünden çalışacağız. Dibine batmayacağız. Bir tane yanına batacağız. Bir tane trabzan yapmış olacağız. Zaten burada da 2 tane trabzanımız var. Aralarda 3 tane tek trabzan örmüş oluyoruz. Sıra sayımızı da 48 olarak tamamlıyoruz. Siyahta da 48 olmuştu. Sarıda da 48 olacak. Ve bir sonraki sıralarda nasıl ilerleyeceğimizi anlatacağım. Bu şekildeki teknik videoları ayrıca paylaşmaya devam edeceğim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ayrıcalıklardan yararlanmak için de kanalıma üye olabileceğinizi hatırlatırım. Üyeleri özelde ayrı videolarda gönderiyorum. Sizler de izleyerek faydalanabilirsiniz. Bu modeli sevdiniz mi? Çok mu kafa karıştırıcı geldi? Kullanmayı düşünür müsünüz başka örgülerinizde? Fikirlerinizi de yorumlara yazın lütfen. Bu sırayı tamamlayalım ve devam edelim. Tamamladığımızda bakın şöyle minik bir kase formunu almaya başladı. Söylediğim şekilde de arkadan ipleri toparlayarak gelirseniz bakın formu bozmamış oluyoruz. Daha gizli olmuş oluyor. Yoksa ipler buradan üst sıraya çıkışta çizgi halinde belli olur. Şimdi bir üst sırada nasıl öreceğiz hemen ona bakalım. Aradan 2 ipimi alıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir sonraki aradan şu siyah ipi şimdi alacağım. Örüyorum. 2 tane ördüm. Bir sonrakine bir tane örüyorum. 3 tane örmüş oldum. Trabzanımın üzerinden örüyorum. Şimdi dibine batıyoruz. 1 sonrakine 2, bir sonrakine 3, bir sonrakine 4. Trabzanın önünden örüyorum. Dibine batıyorum. 1 sonrakine 2, bir sonrakine 3, bir sonrakine 4. Trabzanın önünden alıyorum. Bu işlemi 12 defa tekrar edeceğiz şimdi ve istediğiniz kadar büyütebilirsiniz.
Kullanacağınız bardağın ya da takı aksesuarı olarak kullanacaksanız istediğiniz ölçüye kadar büyütebilirsiniz. Ben 9 sıra öreceğim. 9. sırada da yine arttırma yapmayacağız. Ve o muhteşem kenar tekniğini göstereceğim size. Bir öncekilerden çok farklı. Duruşu ve yapısı da örgümüze çok uygun, sert dokulu bir kenar olacak. Hemen yapalım. Kenar tekniğiyle devam edeceğiz. Diğer videoları izlediniz mi? Onlardaki kenar tekniklerini gördünüz mü? Hepsi birbirinden farklı, ayrı teknikler gösteriyorum. Bununla da ilgili yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. O videoların altına da yazabilirsiniz. Bu videomun altına da yazabilirsiniz. Fikir alışverişi yapalım. Bir sonrakinde hangi teknikle ilerleyelim varsa fikriniz, kullanmamı istediğiniz bir teknik, onu da bana yazın, değerlendirelim. Şimdi kenar tekniğine geçmeden önce son sırada yapmış olduğum ilmeklemeyi göstereceğim size. Şimdi her birine bir tane yaparak geldim. Trabzanın öncesine bir tane batıyorduk. Trabzanını önden örüyorduk ve trabzanın tam dibine batıyorduk. Yani burada 1, 2, 3 tane işlem yapmış oluyorduk bakın. 5. sırada sağ tarafına battık, sol tarafına batmadık. Şimdi son sırada bu tarafa da batmıyorum. Sadece ilmeğin üzerinden örüyorum. Diğer tarafına da batmıyorum. Bir sonraki ilmekten devam ediyorum. Bakın. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Buraya batmıyorum. Trabzanın üzerinden, önünden örüyorum. Dibine de batmıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Şöyle bir tane daha yapayım. Kıvrılmayı göstereceğim size. Bakın. Bu şekilde kıvrılmaları elde ediyoruz. Bizim aksesuarımıza hareket verecek. Hemen yapalım, kenarı da görelim. Daha önce bu tekniği ben arı anahtarlığımda da kullanmıştım. Onu da ekleyeceğim örmek isterseniz eğer. Çok güzel bir duruş olmuştu. Onu da telli kanatlar yapmıştık. Görenler hatırlayacaktır. Yeni görenler de örmek isterlerse videodan örebilirler. Düz örgülerinizde de bu modeli kullanabilirsiniz. Çok hoş duruyor. Şimdi sırayı birleştirelim. Bir tane kilitliyorum ve kenarı nasıl çalışıyorum? Bir sonraki ilmekten bir tane örüyorum. Tığımda bir ilmeğim var. Bir tur ilmeğimi, ipimi çeviriyorum. Bir sonrakinden bir sık iğne örüyorum. İpimi bir tur çeviriyorum. Bir sonrakinden bir sık iğne örüyorum. İlmek boylarınızın, çevirdiğiniz ipinizin ölçüsünün eşit olmasına dikkat edin. Çok bol örmüyoruz. El sıkılığımızda örelim. Bunu biraz ne kadar sıkı örersek daha iyi. Bu teknikle yapacağımız alt kısmı. Birazcık daha ilerletince göstereceğim size. Arı içinde böyle bana peteği hatırlatıyor bu model. Sizce de uygun oldu mu? Yorumlardan düşüncelerinizi yazın bana lütfen. Şimdi bakalım. Bakın, kenar tekniğimiz sanki iğne ile işlemişiz gibi duruyor. Ve içerisinde sanki bir tel varmış, bir malzeme varmış gibi. Ördüğünüzde o dokuyu da, sertliği de hissedeceksiniz. Görüntüde de zaten gayet belli. Örgünün düz yüzünde bu şekilde tutmayı tercih ettim. Tersine doğru örerseniz de burası ön yüzünde kalır. Hangisini isterseniz. Şimdi tamamını dönelim ve kafayla devam edelim. Sarı ipimle sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 adet sık iğne dolduruyoruz. Sonrasında yapacağımız işlemler birbirini tekrar eden işlemler. Şuradan anlatacağım. 6 sık iğne, 12 sık iğne, 1 ördüm 1 arttırdım, 2 ördüm 1 arttırdım, 3 ördüm 1 arttırdım, 4 ördüm 1 arttırdım. 36 sık iğneye ulaşıyoruz.
Sonrasında 7 sıra düz örüyoruz. 4 ör bir azalt, 3 ör bir azalt, 2 ör bir azalt, 1 ör bir azalt. Tamamını azaltıp kapatacağız. Ama kapatmadan önce antenleri yapıp yerleştirmemiz lazım. O yüzden azaltmalara başlamadan telimizi yapalım. Şimdi antenlerde kullanacağım tel, çiçek teli. Ölçüsünü şöyle bakalım. 12 santimlik bir tel kestim. Ben bunu çiçek teli olarak satın aldım. 0,80 milim ölçüsü var. Elinizde benzer bir metaller varsa kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl kullanacağım? Şöyle küçük bir işlem yapacağım için makineyi çalıştırmak istemedim. Şöyle baş kısmına biraz silikon alıyorum. İpimi şu şekilde doluyorum. Biraz hızlı olmamız lazım bu aşamada. Sonra sararak başa kadar getiriyorum. Ve aynı işlemi diğer tarafta da yapıyorum ki antende bitiş noktalarında da birazcık böyle top bir görüntü elde edeyim diye. Birkaç önerim olacak. İsterseniz bu parçayı tamamını şimdi sarıp sonunu da aynı şekilde yapıp bitirebilirsiniz. Örerken örgünün içerisine yerleştirebilirsiniz. Hangi sıralara koyduk? Bakın 2 sıra buradan bıraktım, 2 sıra buradan bıraktım. İçerisine koyup örmeye devam edebilirsiniz. Ya da şöyle ortadan kesip ikisini ayrı ayrı yapıp ördükten sonra da parçaya koyabilirsiniz. Bu yöntem daha kolay olacağı için göstermek istiyorum size. Tamamını sarıp diğerini de hazırlayıp nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Şimdi parçamı eksiltme sırasına kadar ördüm. Antenleri bu şekilde yaptım. Uçlarını silikonla şuraya sabitledim. İpleriyle birlikte içeriye çekeceğim. Bu şekilde de yapılabilir. Yani sizin nasıl rahatınıza geliyor, kolayınıza geliyorsa diye farklı yöntemleri anlatıp göstermeye gayret ediyorum. Şimdi 1-2 sıra boşluk bırakıyorum. Şöyle tığımla yeri belirliyorum. Makasımın ağzıyla biraz açabilirim. Buradan ipimin uçlarını içeriye çekeceğim. Daha da uzun bırakıp içeride düğümleyebilirsiniz. Telimi içeride kıvırıyorum. Bir miktar silikon yardımıyla sabitliyorum. İsterseniz teli daha uzun bırakıp içeride ikisinin ucunu da birleştirip o şekilde de sabitleyebilirsiniz. Bakın. Şöyle şeklini veriyorum. Siz hangi yöntemi kullanmayı tercih ettiniz? Ya da antenler için farklı bir fikir mi düşündünüz? Yorumlara lütfen yazın. Birbirimize de ilham olmuş olalım. Şimdi ben 2 sıra boşluk bırakıp diğer anteni de buraya takacağım. Ardından gözleri öreceğiz. Şimdi gözler için sihirli halka içerisine 6 sık iğne doldurdum. Her birinde çift 12 sık iğne. Bir ördüm, bir arttırdım 18 sık iğne. 18'i bir sırada arttırma eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi bu sırada bir örüp bir azaltıyorum. İlmek sayımı 12'ye düşürüyorum. Kanalımda yeni başlayanlar için temel tekniklerle ilgili videolarım var. Yeni başlayan arkadaşlar o videoları izleyerek daha rahatlıkla örebilirler. Şimdi hepsini tamamen azaltıp parçayı kapatıyorum. Şimdi ilmekleri topladım, ipimi sabitledim ve bu şekilde elimizde bir parça oldu. 5 milim gözümü alıyorum. Bakın birinci sıradan ikinci sıraya geçerken olan birleşme bölümünden gözümü yerleştiriyorum. Şöyle biraz parçayı elimle bakın yassılaştırırken sihirli halkayı kaydırıyorum. Ve arkadan çıkartıyorum gözü.
Bu şekilde yerleştireceğim. Şimdi iyice bastırıyorum ve mühürlüyorum. Maske kullanabilirsiniz. Ördüğünüz parçayı yakmamaya dikkat edin. Ve bu şekilde gözü oluşturmuş olduk. Şöyle biraz daha yan taraftan parçamın arasını açıyorum. Burayı yapıştırıyorum. Şurayı da biraz daha içeri çekeceğim. Kafaya ben yapıştırarak kullanacağım. Şimdi bir tane daha yapalım ve kanatları nasıl örüyoruz görelim. Kanat yapımı için ipimi kilitliyorum. Zincir üzerine çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum ikinciden başlayarak 1 sık iğne yapıyorum. 2 tığımın başına alıyorum. Bir sonrakinden üçünü kapatarak tekli trabzan yapıyorum. Tığımın başına alıyorum. İkinci tekli trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına alıyorum. Şimdi ikili trabzan çalışacağız. 2 seferde çekiyorum. Birinciyi yaptım. Şimdi ikinciyi yapacağım. İkisini bir ve ikisini bir. Geri kalan ilmeklere üçlü trabzan yapıyorum. Birinci üçlü trabzan. İkinci üçlü trabzan. Üçüncü üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Parçamı çeviriyorum. Hemen ilkinden bakın tepesine batmıyorum. İkisinin arasından üçlü trabzan çalışıyorum. Bir sonrakinin ikisinin arasından 2, bir sonrakinden 3. İkili trabzanlarla devam edeceğiz. İkisini bir, ikisini bir. İkisini bir, ikisini bir. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 tane tekli trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi 2 tane de sık iğne yapıyorum. Yine ilmek arasından 1, şöyle sonuncudan 2. Şöyle çeviriyorum bakın. Şuradaki boşluktan alıyorum ve tığımdakinden geçiriyorum. Bir tane dönüş yapıyorum. Yuvarlak bir dönüş yapmış olduk. İpimi kısa kesiyorum çünkü kanatlarda da ben yapıştırma uygulayacağım. Bu parçadan da 4 tane öreceğiz ve sonra parçalarımızı toparlayalım. Ve çalışkan aksesuarımızı tamamladık. İsterseniz masanızın tatlı eşlikçisi, isterseniz takılarınızın yeni yuvası. Peki sizce sırada hangi hayvan olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.